Evet arkadaşlar, dalışa başlıyorum. Özgüvenim çok yüksek. Her yeri tarayacağım diyorum ama bakalım neler olacak. Kurdum zıpkınımı, geçtim dalışa. Aşağıdan kocaman bir grida gidiyor. Ancak Datça sularında dalış yaparken mecburen derin dalışlar yapmak gerekiyor. Çünkü bu balıklar oldukça derinde yaşıyorlar. İlk dalışımda nefes açmak için çok derin dalışlar yapmıyorum. Öncelikle vücudumu kontrol ediyorum, bugün dalışa uygun mu diye. Yavaş yavaş derinliği arttıracağız. Ben gridayı takip ederken aşağıdan çağrımı duyup bana doğru gelen iri boy bir baltabaş karagöz dikkatimi çekti. Atış yapıyorum ancak ıskalıyorum. Ya da kayalıkların üzerinden sürünerek ilerliyorum. Direkt dalmak istediğim noktaya açıktan dalmak istemiyorum. Çünkü balığa açık bir hedef olmak istemiyorum. Fark edilmeden yanına yaklaşmam gerekiyor. Güzel bir gridayla zaten karşılaşıyorum. Az önce gördüğümüz gridayı da takip ediyorum. Muhtemelen yine aynı balık ama hiçbir şekilde yaklaşmıyor. Ben ona gitmeye çalışıyorum. Sol tarafımda iri boy bir aslan balığı görüyorsunuz. Şu an hiç ilgilenmiyorum onunla, sadece kameraya girsin diye bir çekim yaptım. Oldukça iri bir boy. Grida daha da derinlere gitmeye devam ediyor. Ben kovalıyorum, o kaçıyor. Bakın yine burada kayalığın arkasında beni dikizlerken görüyorum onu ama hiçbir şekilde atış şansı vermiyor. Oldukça tecrübeli bir arkadaş kendisi. Kayalığın üzerine doğru inerken yuvadan bir grida daha fırlıyor. Görüyorsunuz o kadar hassas ki balıklar direkt derine doğru kaçıyorlar. Bu daldığım derinliklerin hepsi 15 metre üzeri arkadaşlar. Çünkü zaten Datça'da balık 15 metreden sonra oluyorsa eğer oldukça derin bölge. Hiçbir şekilde atış şansı vermiyor. Karşımda yemlik balık sürüsünü görüyorsunuz. Bunlar izmarit balıkları. Etrafımda toplanıyorlar. Merak içerisinde dolanıyorlar. Aslında buradaki mantık büyük balıkların da tepkisini bu şekilde çekebilmek. Yemlik balıkların yanına doğru gelmesini sağlayıp atış alanına sokup doğru balığı avlamak. Ancak gördüğünüz gibi avlamak istediğim balık türlerinden eser yok. Kayalığın üstünde beni izleyen bir grida fark ediyorum. Atış yapıyorum ama yukarıdan aşağıya atış yaptığım için gerçekten hesaplaması çok zor. Yine ıskalıyorum. Üzücü. Umutlarımın tükendiği dalışlar yapmaya başladım. O yüzden bölge değiştireceğim. Biraz daha ileriye yüzmeye karar verdim. Ve giderken o da ne? Bir tarihi eser mi buldum yoksa? Az önce söylediğim taktikle, yani sürünerek derine doğru gidip fark edilmeden
balığa yaklaşma taktiğiyle başarılı olamadığım için bu sefer biraz daha derin dalış yapıp direkt balığı gördüğüm bölgenin üzerine inmeye karar verdim. Nitekim çok güzel bir yere insem de balık taşın altına kaçıyor. Ve tam taşın altına zıpkınımı uzattıktan sonra bu grida taşın altından fırlayıp daha da derinlere yüzmeye devam ediyor. Aşağıda yaklaşık derinlik 25 metrenin 30 metrenin üzerinde. Tabii ki ben de oralara tek başıma inmek istemiyorum. Kesinlikle hiçbir balık canımızdan daha değerli değil. Hırs yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın ne güzel bir ortamda dalış yapıyorum. Çok güzel bir manzara, muhteşem bir su var. Etraf çok güzel. Balık olmasa da olur. Hiç önemli değil. Dalışa devam ediyoruz. Çok daha büyüğünü görmüştüm. Kötü bir atış yaptım. Yukarıdan aşağı yaptığım atışlarda gerçekten çok kötü atışlar yapıyorum. Dönüyorum artık. Yine gördüğüm bir gridanın peşinden yuvaya doğru dalış yapıyorum. Açıklıkta kaldığım için başka bir balığın bana yaklaşma ihtimali çok düşük. Derken uzaklardan kapkara kocaman bir silüet görüyorum. Tahminlerime göre bu bir sinarit arkadaşlar. Ya mercan olur diye düşündüm, ancak mercanın da bu kadar sığ sularda olmayacağını düşünüyorum. Çok daha derin sularda yaşıyor çünkü. Çağrı yapsam da biraz ilgi duysa da tabii ki yaklaşmıyor. Tam net olarak göremedim kendisini ama çok büyük bir balıktı, iri bir balıktı. Çok sakin yüzüyordu. Bu heyecanı yaşamak bile güzeldi. Kocaman sinariti gördünüz mü arkadaşlar? Kocamandı. Kocamandı. Gördüğüm gridayı bakmak için indim oraya. İnanamıyorum şu an ya. Benimle ilgilenmedi biliyor musun? Ama o kadar açıklıkta kaldım ki kocamandı ya. Gelir mi bir daha? Kayalıkların arasında enteresan yengeçler görüyorum. Oldukça yoğun bir sayıdalar. Burada ise Kızıldeniz'den göçen balık türlerinden birini görüyorsunuz. Sürü halinde yaşıyorlar genelde kaya altlarında. Ve genelde bu balıkların olduğu yerde aslan balığı da görüyorum. Aşağıda derinlik oldukça yüksek ama manzara muhteşem. Gerçekten bu kayalıkların arasında süzülebilmek, bu doğal ortama canlı canlı şahit olmak büyüleyici arkadaşlar. Güzel bir mağara. Bakalım içeride.
Ah, ne yapıyorsun lan orada? Karabatak. Yuva yapmışlar buraya. Arkadaşlar şu kayalıklar hakikaten çok enteresan. Bir gidip bakalım. Akvaryum koyundan dağıldım. Bayağı bir ilerledim. Ama balık oldukça derinde. 20 metrelere kadar iniyorum ama 30'lara kadar inmem lazım arkadaşlar. Birkaç tane gridaya denk geldim. Siz de gördünüz. Oldukça zor da avlaması. Çünkü 25 metrelere falan indim orada. Ve ağırlığım çok fazla geldi. Düşmeye başladım. O yüzden hiç rahat değildim. Tek başımayken de bu derinliklere dalmayı gerçekten hiç istemiyorum. O yüzden hiç zorlamadım. Zaten yoldan geldiğim için oldukça yorgundum dalışta. Şimdi şu arkamda denizin ortasında kayalıklar gördüm. Şimdi bir son olarak oraya bakacağım. Ondan sonra dönüşe geçiyorum. Bölgede oldukça iri orfozlarla karşılaştım. Bu canlılığı görmek gerçekten mutlu ediyor beni. Bu balığın avı yasak biliyorsunuz. Çok değerli bir balık. Merhabalar. Nasıl hocam? Gayet şey değil mi? Yani rahat bu şekilde. Süper. Süper yani düşme riski bir şey öyle şey yok değil mi? Gayet Çok rahat abi. Yukarıda yatıyorum. Yüksekte ya böcek içindeyim. iyi değil mi? Mesela kaç kişilik normalde bunlar standart mı ya da? Bu en büyüğü. Buna benden 3 tane hariç. Sığar mı? Çok büyük. Oo, sen de Aynen. küçüksün hocam. Aynen. Oldu hadi iyi Eyvallah, tatiller. iyi tatiller, sağ olasın. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bir çılgınlık yaptım. Dün akşam bastım geldim Datça'ya İzmir'den. Yaklaşık 5,5 saat sürdü. Gece geldim. Gece girişi kolay olan koylardan bir tanesinde konakladım. Gece 12 falandı geldiğimde. Açtım hemen çadırı, sistemi kurdum, yattım. Sabah kalktım erkenden 7,5 falan uyandım. Ondan sonra suya girdik zaten. Yani biraz Ekim'de ilk defa Datça'ya gidiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Aslında biraz daha beklentim vardı suyla alakalı. Yani biraz daha havalar soğuduğu için, ama burada soğuk değil tabii. Su da bayağı sıcaktı. Balık biraz daha kıyılamıştır diye düşünüyordum. Ama hala çok derinde balık. Hala çok derinde ve popülasyon olarak farklı balıklar, yani görebildiğim karagözler, sargozlar var ama aslında bu Haziran'da geldiğimki gibi yoğun değil. Yani çok büyük sargozlar oluyordu buralarda. Onlardan hiçbir şey göremedim. Çok fazla grida gördüm. Çok sevindirdi beni. Yani bu kadar birkaç tanesi de yaklaşık 3 kilo civarındaydı. Belki 3 kilodan bile fazla olan vardı. İlk defa bu kadar yaklaştım. Hatta bir tanesini kaya altında kıstırdım. Ama kayanın diğer tarafından çıktı ve yine kaçtı. Arkadaşlar orada derinlik inanılmaz fazlaydı. Yani normal şartlarda body'siz daldığım derinlikler değil. Bu yüzden tek başıma olduğumda biliyorsunuz çok riskli bir iş bu dalış işi. O yüzden şakaya gelmez ama ben yine 18'ler, 20'ler hep o civarlarda dalmak zorunda kaldığım bir gün oldu. Çünkü sığ suda hiçbir şey yoktu. Çok güzel orfozlar gördüm. 8 kiloluk bir tane gördüm. Bir tane 3-4 kiloluk gördüm.
dediğim gibi çok fazla grida gördüm. Küçük grida da vardı çok fazla. Bir tane yaklaşık böyle 1,5 kiloluk falan bir tane gridaya attım zaten. Ama yukarıdan aşağı yaptığım atışlarda bir türlü ayarlamayı yapamıyorum. Yani en kötü olduğum atışlar yukarıdan aşağıya dalarken dik yapmak zorunda kaldığım atışlar oluyor. Neyse, çalışıyoruz üzerine. Baktım, videoları inceledim. Yine böyle çok güzel atmışım aslında ama balığın üzerini sıyırmış, geçmiş şiş. Biraz daha demek ki yere bakarak atmam gerekiyor. Yani ayarlayacağım bunu. Tecrübe işi tamamen. Ama gridadan başka da bir şey yok yani, gördünüz siz de. Keşke biraz daha şöyle 15 metrelere, 10 metrelere gelebilseler. Çağrı yapıyorum, çağrıma da cevap vermiyorlar. Yani normal şartlarda balık açken sabah girdiğinizde merak edip iyice yaklaşması lazım. Çok da güzel kamufle oluyorum. Bilmiyorum, balıkta da bir isteksizlik vardı bugün. Ondan sonra bir tane grida gördüm. O gridaya doğru kayaların üzerinden aşağı doğru inerken açıkta, yani benden bir 20 metre 30 metre ileride devasa bir sinarit gördüm arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık kaç kilo gelir o, 5 kilo falandır herhalde, ne bileyim yani, ama inanılmaz büyüktü ve ben gridaya gireceğim diye kayanın altına düpedüz açıkta kaldım. Yani hayvan zaten beni gördü, ilgilendi de biraz yaklaşır gibi oldu. Ama o kadar açıklıktayken zaten yaklaşmazdı. Belki bir ihtimal saklanmış olsaydım yaklaşırdı ama çok sakin geziyordu. Yani muhtemelen agresif bir şekilde yiyecek aramıyordu. O yüzden en azından görmek de güzeldi tabii ama güzel bir grida ile çıksaydım bugün çok mutlu olurdum. Suda akıntı yoktu. O çok güzeldi. Yeni yerler keşfettim. O çok güzeldi. Gerçekten o mağaralar, kalıntılar. Datça'nın doğasına zaten hayranım. Tarihle birlikte birleştiği için beni çok derin hislere sokuyor burası yani. O yüzden çok mutlu ediyor. O açıklıktaki kayalıkları çok beğendim. Yani mutlaka orayı her geldiğimde ziyaret edeceğim. Çok beğendim yapısal olarak. Sezonunu bilmiyorum buranın. Hangi dönemde hangi balıkların nerelere geldiğini bilmiyorum. Mera bilgim çok yok buralarda. O yüzden şansa biraz dalışlar yapıyorum ama yine de seyretmeyi de sevdiğim için keyifli oluyor. Böyle bir yarım saat içinde toparlanacağım buradan. Bir çıkacağım bakalım, böyle Kinidos'a doğru çıkacağım. Kafamda Gırnak Koyu var. Orayı çok seviyorum. Zaten her geldiğimde kesin daldığım yerlerden bir tanesi ve şimdi bu akvaryum koyunun ulaşımı kolay olduğu için hala insanlar geliyor gidiyor tabii, yani Ekim'de de gelenler var. Hava çok güzel. Biraz daha sakin bir yere gideceğim yani. İnsanın da fazla olmadığı. Aslında gitmek istediğim bir yer var. Ama bakalım. Buradan çıktıktan sonra karar vereceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı da unutmuyorsunuz. Çünkü bunların ne kadar özel şeyler olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan sizinle de etkileşim kurduğumda ben de çok mutlu oluyorum. Komik konuşmalar da oluyor. Onlar da güldürüyor beni. Keyifli yani. Yolda görüşeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Akvaryum koyundan çıktım. Şimdi Palamutbükü'ne doğru gidiyorum. Deniz oldukça sakin. Manzara güzel. Arkadaşlar bakın, şurayı göstereyim size. Palamutbükü'nün girişinde, burası bembeyaz evler, denize sıfır, çok güzel her biri. Zamanında burası yapıldığında burada hiçbir şey yokken ünlüler buradan ev almış, işte Şener Şen'imden Emel Sayın'la. Ama tabii artık bu kalabalıktan, yoğunluktan dolayı gelemiyorlarmış. Oldukça güzel, ferah bir site. Çok görmek isterdim ilk yapıldığı zamanda. İlk defa gideceğim bir koya gidiyorum. Şu anda Yazı Köyü'ne giriyorum arkadaşlar. Bakalım, ilk defa gidiyorum bu koya. Gittiğimde ismini söyleyeceğim size. Datça'da ilk defa bu yola girdim. İlerliyoruz arkadaşlar. Ağaçların, tarlaların, badem ağaçları bunlar. Badem ağaçlarının arasından gün batımının muhteşem görüneceği bir koya gidiyorum. Umut ediyorum ki arabayla inebiliriz oraya kadar. Dayanamadım, durdum. Şu an şu etrafıma bir bakar mısınız ya? Hiçbir yerleşim yok etrafımda şu an. Tamamen doğanın içindeyim. Çıt çıkmıyor. Ne yapsak?
drone falan mı uçursak ya? Şuradan yukarıya çıkıp manzarayı daha güzel görebileceğimiz bir yer var mıdır acaba? Barkas Koyu'na iniyorum şu anda. İlk defa keşfediyorum burayı. Gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Şuraya bakar mısınız? Bir tane yerleşim yok etrafında. Dağlar, taşlar, kayalıklar. Hangi hayvanlar yaşıyor kim bilir. Toprak yol. Hiçbir şekilde yerleşim yok. Çok güzel ya. Çok güzel. Şu gün batımı yavaş yavaş yaklaşıyor. Yolda yine durdum. Yani her dakika durmak zorunda kalıyorum. Şimdi şöyle manzarayı göstereceğim. Bu zaten bütün gün yaşayacağımız şey. Duyuluyor mu bilmiyorum. Burada aşağıda bir çoban arkadaş var. Hayvancılık yapıyor burada. İnanılmaz bir yer burası ya. Şurada çok güzel bir ada var. Yan taraf bu taraf Değirmenbükü oluyor. Ama asıl şuradaki tarihi kalıntılara bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ben burayla alakalı detaylı bir tarih incelemesi yaptıktan sonra güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Ama şu anda size atmasyon, sallamasyon hiçbir şey söylemeyeceğim. Karyalılarda ondan önce de Dorlar yaşadı zaten burada. O yüzden kimin kalıntısıdır bu bilmiyorum. Ama yani harabe olması üzücü. Bakılmıyor olması üzücü. Ama yani şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Arkaya da yol gidiyor. Bakın burada işte odalar varmış. Üst taraf ne olarak kullanılıyormuş? Onlara bir bakmak lazım. Şuradan girsem acaba bir tilki mi yuva mı yapmış acaba? Burada bir dışkı görüyoruz. İçerisinde de çekirdekler var dışkının. Tilki olmayabilir ama. Arkada leğen meğen var, bir şeyler var. Muhtemelen böyle ne bileyim artık çoban arkadaş mı kalmıştır, evsiz birileri mi kalmıştır. Ama burada bu dışkılar tilkiden ziyade böyle porsuk morsuğa benziyor. Şöyle yanlar ne kadar güzel ya. Hep buraları o kadar tarih var ki buralarda. Şu taşlar öylece yığın olarak sağa sola atılmış. Çok merak ediyorum ya. O kadar merak ediyorum ki Datça'nın 2000 yıllık bir tarihi var arkadaşlar. O kadar merak ediyorum ki buraları, tarihini. Aşağıda 3 tane dayı var. Vallahi dünyanın en güzel yerinde şey yapıyorlar. Şuraya bakar mısınız? Burası böyle bir meydan gibi. Şurada bir yapı daha varmış. Arıcılık yapıyorlar burada herhalde. Şurada az önce gördüğümüz yapının devamı var. Burada da bitkiler salmış. Bu da bir başka bir yapı. İçeriye bakalım mı? Kimse var mı? Muhtemelen hayvanlara yer ediniyor burası. Şu duvardan sarkan bir kablo var. Bakın nasıl örülmüş hep. Kemer gibi taşlar yığılmış buraya. Kablo neyin nesi ya? Kablo değilmiş, bu ipmiş. Evet. Yani yükseklik olarak da yaklaşık 2.42-50 falan. Benim 2.8 olduğumu varsayarsak çıkıyorum. Allah'ım nasıl güzel bir denizsin sen ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Rüzgara da baktım az önce. Yarın da böyle çil gibi ya. Çil gibi yani. Muazzam.
Acayip şeyler yaşayacağız, ben size söyleyeyim. Evet, devam ediyorum. Bu az önce girdiğimiz yapının dışıymış. Yani gördüğüm kadarıyla aşağı ile yukarısının farklılıkları var. Belki bu daha sonra yapıldı üzerine. Bilmiyorum. Burası böyle bir avlu gibi, bakın. Burada da yaşanırmış be. Heh. Vallahi ne hayatlar yaşadılar burada. Çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Şu manzaraya baksanız arkadaşlar. Sessiz. Çıt çıkmıyor. Araba orada kaldı. Şuraya bakar mısın ya? Değirmen büküne bakan tarafa yürüyor. Şuradan çıkacağım. Bakın şu aşağıda da abinin hayvancılık yaptığı yer. Meydan gibi bir yerde herhalde, bilmiyorum. Bayağı düzlük. Ama yine her yerde taş kalıntılar var. Aşağıda da öyle. Buraların bu şekilde gün yüzüne çıkamamış olması, kalıntıların böyle ne olduğu belirsiz şekilde kalıyor olması üzücü. Ama en azından bir şekilde bir kalıntılar kalmış. Yok olmamış ya da üstüne bir bina yapılmamış. En azından bu güzel. Evet, araç yolu bitti. Buradan devam ediyorum. Güzel kayalıklar var. Barkaskoy'da. Burası. Plaja hep erişteler vurmuş. Kuru erişteler, muhtemelen otluk bir bölge var açıkta. Dizili taşları görüyoruz. Ve şuradaki işareti de görüyoruz. Yani burası da Knidos'tan muhtemelen. Knidos o tarafta kaldı. Knidos'tan geliyor. Buradan Karya yoluna bağlanıp bu dağların üzerinden, burası biliyorsunuz arkadaşlar, Likya yoluna kadar gidiyor burası. İnanılmaz uzun burası ve çok derin bir tarihi var ya. Bakın şurada aşağıda mağara gibi bir şey var, gördünüz mü? Şurası. Gelin bir bakalım nasıl bir şeymiş o. Burada şöyle bir oyuk var. Yani burası eskiden suyun altında da kalmış olabilir. Ya da su altındaki mağaralardan olabilir diyeceğim ama çok güzel bir şekil verilmiş buraya. O yüzden bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar, Barkaskoy'una indim. Arkamda arabayı görüyorsunuz zaten. Şimdi gün batımını izlemek için belki bir tepe arayışında bulunacağım ama asıl olayım o değil. Görüyorsunuz, giydim. Trekking ayakkabılarımı giydim. Şimdi yürüyorum, biraz yürüyüş yapmak istedim Karya yolunda. Belki çok güzel şeyler görürüz diye düşündüm. En azından kısa bir yürüyüş. Aktif kalalım. Sabah zaten 4 saat kaldım suda. Telefonum da şarj oluyor şu anda. Drone uçuracağım sonra. Şarjım bitti.
Dağlar, tepeler çok ilgimi çekti. Hava kararınca da belki bir iki hayvan görürüz. Bıçağımı almayı unuttum bu arada. Bıçağımı alacaktım. Neyse. Bakalım biraz ilerleyeceğim. İleride başka koy var mı bir keşif yapayım. Aldım yanıma çantamı da. Yiyecek bir şeyler de aldım. Yani hala etrafta zaten bütün kalıntıları görüyoruz. Ama bu nasıl bir manzara ya? Ha? Bu nasıl bir doğa? Çok güzel ya. O tarafta dediğim gibi Değirmenbükü. Şu anda ben Barkas koyundayım. İlerliyorum. Çakallardan biri sarmış, çevrelemiş araziyi. Artık nedir ne değildir bilmiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Ekim olmasına rağmen hava hala çok iyi. Su çok berrak ya. Bakalım bir yere varabilecek miyiz? Yani dediğim gibi bu zaten Kindos'a kadar gidiyor bu yol da. Oraya kadar gitmeye gerek yok yani. Zaten oradan geliyorum. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de tabii ki buranın su altı. Ama balık yapıyor mudur? Nasıl bir su altı var? Hiçbir fikrim yok. İlerliyorum. Renkler devam ediyor. Doğru yoldayız. Çok güzel kokuyor. Burada yukarıda in gibi bir şey var. İzleri de görüyorum. Çıkabilirsek bir bakalım mı oraya? Çıkamadık. Eyvah, şarj aletini kırdık. Gitmez misin be şarj? İçinde kalmaz şimdi telefon. Bir de onunla uğraşmıyor. Arkadaşlar çok ilginç bir şey var sahilde. Ne olduğunu anlamadım. Böyle sanki yunusumsu bir şey karaya vurmuş gibi görünüyor. Gidip bakacağım hemen. Evet arkadaşlar. Hızlıca yukarıdan aşağıya indim. Karaya vuran şeyin ne olduğuna bakmak için. Çok enteresan. Bu ne lan? Yunus mu bu? Yunus. Yunus vurmuş karaya arkadaşlar. Of. Bayağı da bir süre olmuş. Bayağı da büyükmüş. Nasıl oldu bu ya? Evet, karaya vuran şey Yunus'muş arkadaşlar. Maalesef çok üzücü. Ne oldu da burada acaba? Bayağı da bir zaman olmuş. Oldukça büyük bir Yunus. Of. Çürümüş artık burada bu. Hiç koku kokmuyor ama işlere bakın. Oo, bayağı zaman olmuş. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum.
Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey. İnanılmaz gerçekten. Çok üzüldüm ya. Evet, bölgeden çıkış yaptım. Kalacağım koya doğru gidiyorum şimdi. Mekana geldik. Sağlam bir offroad bizi bekliyor. Sıkı yollardan ineceğiz aşağıya. Kafa kalktı. Şu ön kamerayı bir temizlemem lazım. Yerdeki taşları göremiyorum. Evet. Ön kamerayı temizleyeyim. Evet, biraz çizmiş olabiliriz arabayı. Yol inanılmaz zor arkadaşlar. Gerçekten her yer kaya. O yüzden bu Knidos tarafında bir koy burası. Ama gerçekten indiğiniz zaman mükemmel bir şey. Sabah göreceksiniz. Of! Evet, devam. Basamak neredeyse yerde. Burada büyük bir basamak var. İndiğim yer burası. Sağ tarafta büyük bir kaya var. Ona çarpmadan geçmem lazım ama sonrası inanılmaz bir yokuş. Nasıl olacak bakalım. Bir bakalım şu yokuşa. Bakalım dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Ah. Şurada büyük bir çukur var. Şurada bir de büyük bir taş var. Bunlara dikkat edersek iyi gibi. Gerisi şu an görünmüyor. Başardık be. Evet arkadaşlar. Sadece bize ait olan, sadece bizim konaklayacağımız ve birkaç yaban hayvanının, yaban tavşanının, tilkinin, domuzun konaklayacağı koyumuza geldik. Muhteşem. O neydi? Bir şey geçti şuradan. Tilki miydi lan? Burada bir kere tilki gelmişti yanımıza. Biraz rüzgar var ama ortam çok güzel. Yıldızlar efsane görünmüyor. Evet, şimdi yanaşalım. Şöyle park edeceğim arabayı. Çadırda böyle denize doğru. Sabah da oraya dalacağız. Yerleştim. Gıyrap koyundayım şu anda. Yerleştim. Her yer zifiri karanlık. Yemeğimi yaptım, akşam yemeğini. Şimdi bunu yiyeceğim, dinlenmeye çekileceğim. Erken uyumak istiyorum. Sabah ilk ışıkta görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler. Şöyle hazır tavuk döner almıştım. Üzerine de çili mayonez ekledim ve sandviç yapacağım şimdi. Akşam yemeği bu. Günaydın. Daha afyonum patlamadı ama. Sabah sabah nereye böyle ya?
Baba yardırıyor. Günaydın arkadaşlar. Enfes bir gece geçirdikten sonra kalktım sabahın ilk ışıklarıyla. Şimdi yavaş yavaş dalışa hazırlanıyorum. Bakalım bugün neler göreceğiz, neye denk geleceğiz, bir şey avlayabilecek miyiz? Merak ettiğimiz sorular bunlar. Biraz sonra suda görüşüyoruz arkadaşlar.
Az önce yatağımdan çıktım. Dalıştan sonra güzelce dinlendim. Drone uçurdum, onları gördünüz zaten. Biraz plajda yürüyeyim dedim. Sonra çok enteresan izler dikkatimi çekti. Gelin beraber bakalım. Bakın. Boylu boyunca şöyle bir iz gelmiş. Aynı şekilde şuradan gidiyor. Göstereyim onu da. Aynı şekilde buradan gelmiş. Bakın böyle buraya kadar. Sonra sonunda bir kazılmış bir yer görüyoruz. Aynı şekilde diğer izlerin, şurada bir iz gelmiş, burada bir bitmiş, bir daha devam etmiş. Şurada bir kazılmaya çalışan yer var ama bu izler de bu şekilde buradan gelmiş buraya, aynen şu şekilde buraya bir kazı yapılmış. Yani bunlar su kaplumbağalarının sudan çıkıp yumurta bıraktığını işaret ediyor. Ya da daha önceden öyle bir keşif yapıyorlar mı onu bilmiyorum ama şimdi bunları çıkarırsak muhtemelen yumurta bırakmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki belgesellerde gördüğüm izler bunlar. Çünkü şöyle düşünün. Hemen göstereyim size. Şimdi 2 tane iz gidiyor. Bu ortada kalan iz de genelde kuyruğunun izi oluyor. Bakın sağlı sollu kendi o kollarıyla kendini ite ite bakın burada daha belirgin olmaya başlıyor. Taş yüzeyler olduğu için ne kadar görünüyor bilmiyorum. Taş yüzeyleri olduğu için daha net görüyorum izleri. O diğer çizginin geldiği yerde aynı şekilde böyle buradan suya girip tekrar dönmüş anlaşılan. Turtle kardeş. Çok güzel, çok bereketli bir yer burası yani. Keşke görebilseydim canlı. Çok isterdim görmeyi. Çünkü bu olay eski değil yani. Bu aralar olmuş herhalde yumurtlama dönemi onların da. Şimdi çok güzel dalışlar yaptım, derin dalışlar yaptım ama o 2 tane gördüğüm büyük balık acayip aşağıdaydı. Yani daha da aşağıdaydı. Belki gelecek yıl yine buraya buddy'mle beraber geliriz, deneriz. Bakalım.
Ama keyifliydi. O balıkları, o cüssedeki balıkları görmek çok güzeldi. Ama genel anlamda bu dönemlerde zaten boşmuş. Yani o ara türleri göremiyoruz. O çupralar, sargozlar bile yok yani. Her neyse, yine tabii ki çok keyifli bir su altı görseli oldu aynı zamanda. Şimdi acıktım artık. Sabah kahvaltısında yulaf yemiştim zaten dalıştan sonra. Kendime bir şeyler hazırlayacağım, onları yiyeceğim. Ondan sonra akşamüstü buradan toparlanacağım. Bu akşam da bir arkadaşımda kalacağım. Yarın da İzmir'e dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hadi gelin bakayım nelerimiz varmış, neler yiyecekmişiz, yapacakmışız, bir gidelim bakalım. Yemeğim hazır. Çok güzel bir sandviç hazırladım. Bıldırcın yumurtaları almıştım gelirken. Güzel bir sandviç yaptım. Acılı mayonezli, krem peynirli. Koyun da gölge tarafına geleyim dedim. Yemeğimi burada yiyeceğim şimdi. Yemeğimi yedim. Güzel biraz uzandım. Ondan sonra yavaş yavaş toplandım. Çöplerimi de aldım, topladım. Ufak ufak yukarıya doğru çıkacağım. Yukarıdan da şu gün batımının güzel bir videosunu çekelim. Hadi gelin. Evet arkadaşlar, size buradan veda etmek istiyorum artık maalesef. Güzel Datça'nın gün batımıyla aşağısı Domuzini diye geçen bölge. Çok keyifli 2 gün geçirdik. Acayip deneyimler edindim yine. Evet, beklediğim trofeo hava olmadı. Ne yapalım? Ama yine de çok keyifliydi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.